BTC Haber TV'den herkese selamlar. Koca bir seneyi geride bırakırken yılın bu son haftasında 2022'de kripto para dünyasında neler yaşandığına bir göz atalım. Bu yıl sektör peş peşe gelen Terra, 3AC, FTX ve BlockFi iflaslarıyla Genesis bilinmezliği gibi olaylarla sert bir şekilde sınandı. 2022'de yaşananlar 2023'ün de zeminini oluşturacağı için oldukça önemli. Yılın öne çıkan gelişmelerini ay ay derlediğimiz 2022 turuna başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Tüm yıl boyunca gündemden düşmeyen ve 2023'te gelmesi beklenen regülasyonların nasıl olacağına dair ilk sinyal tarihler 20 Ocak 2022'yi gösterdiğinde verildi. Türkiye'deki kripto para borsalarıyla bir araya gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, yasaklayıcı değil, düzenleyici bir yasal düzenlemeyi hedefliyoruz ve bunu yaparken de yatırımcının mağdur edilmemesini istiyoruz dedi. Bu açıklamanın hemen ertesi gününde ise AK Parti Grup Başkan Vekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir programda yasal çalışmalar yapılıyor, henüz Bitcoin alternatif bir para birimidir demek için çok erken ifadelerini kullandı. Şubat ayı oldukça sakin geçti. Blockchain tabanlı oyun sektörü 1 milyar dolarlık değere ulaşırken dünyanın büyük oyun platformlarından biri olan Wilder Games Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı. Fed üst düzey yetkililerin kripto satın alımını yasakladı. Ukrayna ise Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerini yasal olarak kabul etti. Gelelim baharın ilk günlerine. Mart ayında TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı kripto varlıklarla ilgili yasal düzenlemelere ilişkin ülke örnekleri başlıklı 68 sayfalık bir rapor hazırladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise Troy ödeme sisteminin geliştirilmesine yönelik yol haritasını paylaştı. Öte yandan Metaverse'te ilk bilimsel toplantı bu ay içerisinde gerçekleşti. 12 Mart Cumartesi günü Twitter'da Hasan Aydın isimli bir kullanıcı İstanbul'daki kar manzarasını fotoğrafladı. Aydın NFT haline getirdiği fotoğrafı OpenSea'de sattı. Ve elbette tüm Türkiye'nin kilitlendiği TODEX soruşturmasında 21 şüphelinin 40.000 yıla kadar hapsi istendi. Elon Musk, Twitter'ın %9,2'lik hissesini Nisan ayının başında satın aldı. Musk hisse satın almasının yaklaşık 2 hafta sonrasında Twitter'ın tamamını satın almak için teklif yaptı. Musk'ın teklifi uzun bir süre gündem konusu haline geldi ve tarihler 25 Nisan 2022'yi gösterdiğinde Twitter'ı resmen satın aldı. Tesla CEO'su anlaşmanın tamamlanması için şirketinin 8,4 milyar dolarlık hissesini sattı. Orta Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Bitcoin'i ödeme para birimi ve resmi para birimi olarak benimseyen ilk ülke olurken Reddit, Ethereum tabanlı NFT'leri platformuna entegre edeceğini duyurdu. Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sebebiyle yaptırımlarını artırdı ve Rusya'ya olan kripto para transferlerini 10.000 euro ile sınırlandırdı. 2022 Mayıs'ında ayı piyasası hiç şüphesiz kapıya dayandı. Kripto para tarihinin en önemli günlerinden birisi olan 11 Mayıs, Terra'nın değerinin %99'unu kaybetmesine şahitlik etti. Hızlı bir şekilde değer kaybeden Luna ve UST, yatırımcılarına oldukça zor zamanlar yaşattı. Kargaşanın ardından Bitcoin 30.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Terra ekosisteminin çöküşünün ardından olaylar zincirleme şekilde meydana geldi. G7, kripto para düzenlemesini gündemine aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de regülasyonlar konuşuldu. Yine aynı ay içerisinde Terra'nın yeniden canlanma planı Luna 2.0 Binance'de listelendi ve listelenmesinin ardından değeri %40 oranında arttı. Fakat bu da çok uzun sürmedi. Haziran ayında Luna 2.0 tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Metaverse'ün bir parçası olması gerektiğini söyledi. Fed faiz oranını 75 bas puan artırdığını açıkladı. Bu 1994 yılından beri yapılan en yüksek faiz artışı olarak kayıtlara geçti. Bunun bir sonucu olarak da Bitcoin 18 Haziran 2022'de 20.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Arnavutluk 2023 yılından itibaren kripto paralardan vergi alınacağını duyura dursun, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, Bitcoin'in bir emtia olduğunu dile getirdi. Avrupa Birliği ise kripto para yasa tasarısını kabul etti. Temmuz 2022'de kripto para borsası FTX US, BlockFi'yi satın almaya onay verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital varlıklarla ödemeyi yasaklayan yasayı onayladı. Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma işlemini gerçekleştiremediği için Elon Musk'a dava açtı. Twitter'ı satın almaktan vazgeçen Musk ise kendisine dava açılmasının ardından Ağustos ayında karşı dava açtığını duyurdu. MTV bu yıl vereceği video ve müzik ödüllerine en iyi Metaverse performansını da ekledi. Ödülü Güney Koreli grup Blackpink aldı. Metaverse evreniyle ilgili Türkiye'de de yüz güldüren gelişmeler oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yerli ve milli Metaverse şirketi olan Metavision'la ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu yılda Nakamoto benim iddialarına bir yenisi eklendi. Avustralyalı bilgisayar mühendisi Craig Wright, Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etti. TODEX kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı. İran, finans ve bankacılık sektöründe uygulanan ABD yaptırımlarını aşmak için yeni bir karar aldı. Alınan karara göre İran, ithalat için Bitcoin ödemelerini onayladı. FTX krizinin ilk sinyalleri Eylül ayında gelmeye başladı. FTX US'in başkanı Brett Harrison görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ethereum blockchain ağının merakla beklenen merge yükseltmesi gerçekleşti. Bu geçişle birlikte Surge'ün de ilk adımı atılmış oldu. Yatırımcılar ise fiyat açısından istediklerini bulamadı. Öte yandan SEC'in Ripple davasındaki belge koruma talebi reddedildi. Gelelim Ekim 2022'ye. Avrupa Parlamentosu dijital varlık mevzuatını onaylarken emtia vadeli işlemler Ticaret Komisyonu Başkanı Ethereum'un bir emtia olduğunu belirtti. Elon Musk Twitter Yönetim Kurulu'nu feshetti ve tek yönetici olarak kaldı. Texas düzenleyicisi FTX US ve Sam Bankman-Fried'ı soruşturmaya başladı. Ve Kasım 2022 FTX krizi. Binance FTX'i satın almaktan vazgeçti. FTX'in kripto para birimi olan FTT 22 dolar seviyesinden 2.39 dolar seviyesine kadar geriledi. Bunun arkasında borsanın para çekme işlemlerini gerçekleştirememesi ve olası çöküş korkusu yer aldı. Nitekim daha fazla piyasaya tutunamayan FTX, beraberinde 134 şirketi de katarak iflas başvurusunda bulundu. Bu şirketler arasında Alameda, LedgerX gibi şirketler de yer aldı. Bitcoin de bu olaydan nasibini aldı ve yaklaşık %15'lik bir düşüş yaşayarak 17.150 doların altına kadar geriledi. Portekiz'in başkenti Lizbon'da Web Summit 2022 etkinliği düzenlendi. 1-4 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte kripto ve finans alanında önemli kişiler konuşmacı olarak yer alırken 71 binin üzerinde katılım sağlandı. Arnavutluk Mahkemesi TODEX kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi. Yılın son ayı Aralık'sa oldukça yoğun geçti ve geçmeye de devam ediyor. Elon Musk, Twitter'ın Joe Biden ve ekibi tarafından sansür amacıyla yoğun bir şekilde kullanıldığına dair belgeleri yayınladı. Genesis'in para çekme işlemlerini durdurmasının ardından borç yükümlülüğü arttı ve 900 milyon dolarlık borcu ikiye katlandı. İflasın eşiğine gelen Amber Group 300 milyon dolarlık bir fon topladı. FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'in kefaletle serbest kalma talebi yargıç tarafından reddedildi. Oxford yılın sözcüğü olarak Goblin modu seçerken Metaverse hemen ikinci sırada konumlandı. Amazon, FTX dizisinin yayın haklarını satın aldı. 2022 yılında çok daha fazla gelişme yaşandı elbette, yaşanmaya da devam ediyor. Kripto Bülten'de bu gelişmelerin bir kısmını paylaşabildik yalnızca. Daha fazlası için kanalımıza abone olabilir ve bizi takipte kalabilirsiniz. Yeni yılda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.